Bak arkadaşım, bu adam senin baban yaşında. Azıcık saygılı ol. Bak ya, şimdi de öğretmen mi kesildin başımıza? Ne sanıyorsun lan sen kendini? Ha? Hayırdır? Selim. Bırak. İstemiyorum para filan. Hakkımı helal de etmiyorum. Şşş! Ne diyorsun lan sen? Bak akıllı ol. Bana bak, baban yaşındaki adama sesini yükseltme, kırarım kafanı. Hadi ya, kırsana. Hadi kır da görelim. Ne diyorsun lan sen? Akıllı ol. Akıllı lan sen. Allah'ın belası. Gebertirim lan seni. Selim yapma ya. Bırak lan. Lan! Kaç abi kaç! Selim! Yapma! Selim! Dur! Gitme oğlum! Gel Devnaz gel! Gel oğlum gel! Gel! Şu arabanın haline bak! Camı parçaladı şerefsizler! Ümit Bey, araba uçurumdan düşerken alev alıp patladı. Cesedin büyük bir kısmında yanıklar var. Hayır, hayır, hayır. Arzu, hayır. Hayır. Arzu. Bu Arzu olamaz mı? Bu benim karım olamaz mı? Arzu değildir bu. Bunları kaza mahallinde bulduk. Bunlar eşinize mi ait? Ümit Bey. Arzu, ölmüş olamazsın Arzu. Beni bırakıp gitmiş olamazsın Arzu. Beni bırakıp gidemezsin.
Bakın bu durumun sizin için hiç de kolay olmadığını biliyorum ama cesedi teşhis etmek zorundayız. Şimdi dikkatlice bakın ve söyleyin. Bunlar eşinize mi ait? Bunlar Arzu. Bunlar karımın eşyaları. Tamam, çıkabiliriz. Allah'ım neden? Neden? Sakin olmaya çalışın. Nasıl sakin olayım ya? Nasıl sakin olayım? İçeride yatan benim karım. Karım. O verdiğiniz saçma sapan kadar olmasaydı karımı tanıyamayacaktım bile. Görmediniz mi ne hale gelmiş? Araç tamamen yandığından teşhis etmek için size göstermek zorundaydık. Üzgünüm. Siz sakin olmayı deneyin. Olmamalıydı. Böyle olmamalıydı. Allah'ım neden? Neden? Sen ne diyorsun Arzu? Duydun işte. Bebeğimiz yok artık Ümit. Gitti. Nasıl yok Arzu? Sen ne dediğinin farkında mısın? Bebeğimiz öldü Ümit. Bizim bebeğimiz öldü. Hayır, olmaz öyle şey, olmaz. Başta ben de inanmadım. Kabullenmek istemedim. O benim de bebeğimdi Arzu, o benim oğlumdu. Öldüğünü bana niye söylemiyorsun? Çünkü burada değildin. Ya bu kadar basit mi yani ha? Burada değildin ve söylemedin ha, bu kadar basit mi? Bu kadar basit olmadığı için söylemedim. Anlayamıyorum ya, hiçbir şey anlamıyorum. Ben senin o bebeği ne kadar çok istediğini biliyordum. Ben seni üzmek istemedim. Sen ne saçmalayıp duruyorsun Arzu? Ne demek seni üzmek istemedim? O benim oğlumdu ya, o benim oğlumdu. Ben günlerdir neler yaşıyorum. Sen biliyor musun Ümit? Ha? Bildiğim tek şey, günlerdir bana yalan söylediğin. Meğer gözümün içine baka baka benimle oynuyor musun Arzu? Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Başka ne düşünebilirim ki Arzu? Ne düşüneyim? Söylesene bana, ne düşüneyim? Ümit sen gerçekten anlamıyorsun. Sen bu yaptıklarımın hepsini benim öfkeyle, kinle yaptığımı zannediyorsun ama öyle değil. Öyle değil. Sen beni hiç anlamıyorsun. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Ümit. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Neyi bilmiyorum ya? Ha? Emiroğullarının bebeğimize neler yaptığını bilmiyorsun. Ben oğlumu korumak için elimden gelen her şeyi yaptım. Her şeyi. Ama bir tek Melekleri hesaba katmadım. Sen ne söylemeye çalışıyorsun Arzu? Melek'le senin yokluğunu fırsat bilip eve geldiler. Ne? Başlarına gelen her şeyden beni sorumlu tutuyorlar. Çiftliği geri istediler. Ben de
onları evden göndermek isteyince... Yoksa sana bir şey mi yaptılar? Bana değil. Bana değil. Bebeğimize. En değerli varlığımıza. Ne diyorsun sen Arzu? Olanı söylüyorum Ümit. Selim'le Melek beni itince ben dengemi kaybettim. Şimdi söyle Ümit. Bütün suçlu ben miyim? Ben mi? Bizim oğlumuz yok artık. Onlar yüzünden yok. Yok. En başında inanmalıydım sana. Haklıydın. Başımıza ne geldiyse onlar yüzünden geldi. Melek. Önce çocuğumuza sebep oldular. Sonra da sana. Ama ben bunların hiçbirini onların yanına bırakmayacağım. Bırakmayacağım. Alın bunun için iyi gelir. İstemiyorum. Hadi buyurun gidelim. Ah şu arabanın haline bak. Paramparça ettiler camı şerefsizler. İsmail abi tamam. Sen iyisin değil mi? Bir yerinde bir şey falan yok. İyiyim, iyi olmasına da. Şuraya bak. Keşke ağzımı açıp bir şey söylemeseydim. Onların vereceği paradan ne fayda var zaten. Selim, oğlum senden çok özür dilerim oğlum çok. Ne özrü abi? Senin ne suçun var? İnatlaşmasaydım bunlar hiç olmayacaktı belki de. İsmail abi sen hakkını aradın. Asıl onların yaptığı ahlaksızlık. Of. Benim yüzümden itle uğursuzla uğraşayım derken araban hasar gördü. Çok mahcubum çok. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Keşke hiç görmeseydim bu olanları. İsmail abi. Olur mu öyle şey? İyi ki de geçiyordum da gördüm seni. Görmeseydin başına daha kötü şeyler gelebilirdi. Mert adamsın evladım. Ama ne olacak bu arabanın hali? Bakacağız bir çaresine abi, bakacağız. Peki. Peki, iyi günler. Yusuf amca, Elif, sen iyi misin? Bir şey mi oldu? iyiyim bir tanem benim. Sen ne yapıyorsun böyle tek başına bakayım? Hı? Hadi gel içeri geçelim. Geç bakalım. Ben odandayım canım, tamam. Anne, Efendim kızım. ipotek ne demek? İpotek mi? Nereden çıktı anneciğim o? Niye sordun? Yusuf amca telefonla konuşurken duydum da. Sahafın üstündeki ipotek gibi bir şeyler söylüyordu. Safın mı? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Gördüğün gibi işte. Bulamadık. Hepsi bu. İstenilen parayı buldum. Tamı tamına 250 bin. İyi de siz nasıl buldunuz bu kadar parayı? Melek Hanım, şu an bunun bir önemi yok. 250 binden bahsediyoruz Yusuf. Ne demek önemi yok? Lütfen söyler misin nasıl bulduğunu? Selim, şu an tek düşünmemiz gereken Elif'in sağ salim bu eve dönmesi. Demek o parayı Safi ipotek ettirerek bulmuş. Anneciğim ne oldu? Yok bir şey kuzum. İyiyim. Anneciğim ben hemen geliyorum, tamam mı? Yusuf Bey müsait misiniz? Buyurun, müsaitim Melek Hanım. Ben sizinle bir konu hakkında konuşmak istiyordum da. Buyurun, hayırdır inşallah. Elif Arzu'nun elindeyken bu istenilen parayı siz nereden buldunuz? Bunun ne önemi var ki şimdi? Geçti gitti artık, siz unutun lütfen. Hayır ya, lütfen, ben bilmek istiyorum bunu. Melek Hanım. Elif sizi telefonda konuşurken duymuş. İpotekten falan bahsetmişsiniz. Sonra geldi bana ipotek ne demek diye sordu. Yani siz parayı bulmak için Saf'a ipotek mi ettirdiniz yoksa? Durmuş abi. Az önce bir kaza oldu da. Ha, yok abi, sağ olasın. Ben iyiyim. İşte biraz araba hasar gördü. Sen neredesin şimdi? Tamam abi. Bir gelin de sen de bak arabaya. Hadi görüşürüz. İstersen ben de geleyim seninle. Anlatırım durumu. Şimdi benim yüzümden laf söylemesin sana. Yok abi, bir şey olmaz, sen rahat ol. Durduk yerde sıkıntıya bak. İsmail abi. Hadi sıkma canını artık. Cana geleceğine mala gelsin ya. Allah korusun sana bir şey olsaydı o zaman ne olacaktı? Hadi geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Ya ama neden böyle bir şey yaptınız? Ya ben çok üzüldüm. Melek Hanım, lütfen üzülmeyin. Ben her şeyi isteyerek ve bilerek yaptım. Ya evet ama orası sizin ekmek tekneniz, her şeyiniz. Keşke başka bir yol bulabilseydik ya. Bakın, gerçekten önemli değildi. Önemli olmaz olur mu hiç? Bizim yüzümüzden çok zor durumda kalmışsınız. Melek Hanım, ne yapsaydım? Paraya ihtiyaç vardı. Yani benim de aklıma Safi ipotek ettirip kredi almak geldi. Bugün olsun gene aynısını yaparım. Lütfen inanın bana, ne olur. Keşke daha önceden bilseydim. Bir şekilde mani olurdum size. Olamazsınız. Ben bunu yaparken hiç tereddüt bile etmedim. Pişman da değilim. Hem Elif benim için çok kıymetli. Yani
Yani ben onu kızım gibi görüyorum. Çok sağ olun. Bize çok büyük iyilikler yaptınız. Bu şekilde saf elinizden gidebilir. Dedim ya Melek Hanım, Elif'ten kıymetli değil benim için. Hem siz de merak etmeyin. Saf'a bir şey olmayacak, içiniz rahat olsun. Buyurun. Sizi bu halinizle evrak işleriyle uğraştırmak istemezdik ama malum bürokrasi. Serbestsiniz artık. Tekrar başınız sağ olsun. Tamam. Sağ olun. İntikamını alacağım Arzu. Sana bu sonu hazırlayan herkesten tek tek intikamını alacağım. Burunlarından fitil fitil getireceğim. Şuna bak, ne hale gelmiş araba. Sana güvenip de verdim bu arabayı ben Selim. Abi adam bir anda geldi sopayla vurmaya başladı. Ben trafikte değildim ki. Sen niye insanlarla ağız alışına giriyorsun ki? Eli serserileriyle. Ne yapsaydım abi? Ya bir kendini benim yerime koy. O adam öylece bırakıp nasıl giderdim ben, bize yakışır mı abi? Ya tipleri bir görsen, parayı vermemek için adama etmediği hakaret kalmadı. O sopa arabaya değil de Allah korusun İsmail abinin kafasına da gelebilirdi. Ne olacaktı o zaman abi? Nasıl giderdim ben o adamı öyle bırakıp? Sana mı kaldı milleti korumak? 3 kuruş için beni zarara soktun. Kaskoyu mu bozduracaksın bana? Ulan kendi malınız değil ya. Vursalar da, kırsalar da, parçalasalar da umunuzda bile olmaz değil mi? Abi, ayıp ediyorsun. Ya bırak, İsmail abiymiş. El alemin derdi seni mi gerdi? Melek, kızım ne oldu? Söyle de bilelim. Abla ben de merak ettim. Söylesene. Hani Elif için fidye istediler de Yusuf Bey de bize yardım etti ya. Evet. İşte o istenilen parayı Safi ipotek ettirerek bulmuş. Ne? Kızım ne diyorsun? Elif bahçede telefonda konuşurken duymuş. Vah vah. Ben de emin olmak için gittim kendisiyle konuştum. Maalesef doğruymuş. Peki ne olacak şimdi? Ben de bilmiyorum anne. Yani sağ olsun Yusuf Bey gerçekten çok anlayışlı biri. Ama bizim için böyle bir şeyin altına girmesi beni gerçekten çok üzdü. Ben de öyle. Hay Allah. Bir hal çaresi bulmak gerekir. Hem de bir an önce. Yani şimdi parayı ödeyemezsek saf elden gidecek, öyle mi? Allah korusun. Ama eğer borcu kapatamazsak maalesef öyle olacak. Yani benim bir an önce iş bulmam lazım. Ya abi, sen benden hayatın boyunca yapamayacağın bir şey istiyorsun. Haksızlığa uğramış birini görmezden gel, yoluna devam et diyorsun. Ne diyeyim ha? Ne dememi bekliyorsun? Sırtını sıvazlayıp aferin koçum mu demem gerekiyor? Abicim ben senden biraz anlayış bekliyorum sadece. Yapma ya. Ben ne olacağım şimdi? Kahraman olacağım derken benim başımı yaktın sen. Abi ben kusura bakma ama haksızlığa uğrayan birini öyle görmezden gelip yoluma devam etseydim kendi insanlığımla... Ya bırak. Hadi buyur, benim hakkımı da ver bir zahmet. Katlan sonuçlarına. Ben senden bir şey rica etmeye gelmedim. Sadece arabanı gör istedim.
Masrafları ben karşılayacağım zaten. Ben yapacağım, merak etme. Götür sanayiye. Neyse ücreti söyle bana, ben senin hesabına yatıracağım parayı. İyi. Hallolması lazım zaten bir an önce. Kendine de bir şoför bulursun. Ne? O ne demek? İşi bıraktım. İlanda da belirttiğimiz gibi cumartesileri de çalışıyoruz. Benim için sıkıntı yok. Burası bayağı yoğundur. Bazı günler 2 dakika bile dinlenecek zaman bulamazsınız. Sürekli gelen giden olur. Bir anda müşteri dolar. Dediğim gibi benim için hiç sıkıntı yok. Hemen adapte olurum ben. Daha önce hiç böyle bir yerde çalıştınız mı? Bir referansınız var mı? Maalesef. Ama altından kalkarım. Dediğim gibi çalışkanımdır. Anlıyorum. Peki o zaman şöyle yapalım. Sizden önce birkaç kişiyle daha görüştük. Ama buyurun siz gelin. Burada tekrar bir yüz yüze görüşelim. Tamam, ben hemen geliyorum. İyi günler. Bizim referansımız pavyon. Bu vasıfsız Salim'in nasıl altından kalkacağım ki? Ama pes etmek yok. Ne yapıp edip iş bulacaksın. Belki burası beni alır. Ay, İnşallah. Merhaba. Ne zaman geldin hayatım, hiç duymadık. Evet, hiç duymadık oğlum. Anahtarla girdim. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Acıkmışsındır, ben bir şeyler hazırlayayım. Yok canım, sağ ol. Ama karnın açtır evladım. Yorulmuşsun da belli. Sağ ol anneciğim, gerçekten iştahım yok. Otur sen hayatım. Canım, iyi misin sen? Oğlum, bir terslik mi var, canın sıkın gibi? İstifa ettim. Ne? İstifa mı ettin? Ne oldu yani birden, neden? Durağa gidiyordum. Baktım bizim İsmail abi müşterilerle tartışıyor. Ben de tabii görmezden gelemezdim. Yardım ettim. Ama bizim taksinin sahibine göre niye orada durmuşum, niye çekip gitmemişim? Sen iyi misin peki? Oğlum, bir şey mi yaptılar sana yoksa? Yok iyiyim ben anne. Tamam da yani araç sahibine ne oluyor ki? O niye karışıyor? Evet oğlum, sen iyice anlatsana şunu. Ya işte ben müdahale ederken... Hayırdır inşallah. Ben bakarım. Çekil şuradan. Nerede Melek? Ne oluyor, ne yapıyorsun sen? Melek nerede? Ne oluyor sana? Ne yapacaksın be? Defol git! O Melek neredeyse bana hesabını verecek! Selim? Ne oluyor orada? Gel, sen de gel. Sana da ihtiyacım var, gel. Sen ne yaptın zannediyorsun ha? Ne yaptın zannediyorsun? Melek'le bir oldunuz, hayatımı bitirdiniz be benim. Ama siz de suçlusunuz. Siz de çanak tuttunuz bunlara. Hepinizden bunun hesabını tek tek soracağım.
Benim canımı sıkma. Defol git! Selim tamam. Selim bırak. Bırak. Sizin yüzünüzden benim karım öldü. Sizin bu bitmek tükenmek bilmeyen hesaplaşmalarınız yüzünden ben karımı kaybettim. Her şey ortaya çıktı işte. Daha hangi yüzle bizi suçlayabiliyorsun ha? Hangi yüzle? Mutlu musunuz ha? Mutlu musunuz? Siz kazandınız. Ben kaybettim. Ben artık Arzu'yu kaybettim. Arzu'yu kurban verdim. Artık mutlu olun. Arzu'yu geri getirin desem getirebilecek misiniz bana ha yeniden? Acıların en büyüğünü yaşattınız bana. Ben bugün karıma son kez baktım. Onun yanmış bedenini. Neredeyse tanınmayacak haldeydi. Sizin haberiniz var mı bundan ha? Haberiniz var mı sizin bundan? Ben karımı kaybettim ya, karımı. Hem de sizin yüzünüzden. Bu sesler de ne ya? Ne oluyor anne? Anneciğim, ben şimdi aşağıya ineceğim. Sen sakın buradan bir yere ayrılma, tamam mı güzel kızım ha? Allah taksiratını affetsin. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Peki Allah sizi affeder mi ha? Allah karımı öldüren meleği affeder mi? Yeter artık ya. Ne saçmalıyorsun sen? Çıkın artık hayatımızdan, düşün yakamızdan ya. Hiçbir yere gitmiyorum. O melek buraya gelene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Hesabını hepinizden tek tek soracağım. Ne yapacaksın ha? Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Burada kimsenin kılına zarar veremezsin sen. Selim tamam. Selim tamam bırak değmez. Senin karın suçunu gayet iyi biliyordu. Jandarmadan kaçarken kendini uçurumdan attı. Peki neden kaçıyordu ha? Küçücük çocuğun canına kastettiği için. Benim yeğenimi günlerce tutsak tuttuğu için. Kızım. Kendine gel. Ümit! Kendine gel. Mutlu musun ha? Mutlu musun? Önce doğmamış çocuğumun canına kastettin. Sonra karımın. Sıra kimde şimdi? Bende mi ha? Sen neden bahsediyorsun ya? Bir de karşıma geçmiş iftira mı atıyorsun? Yalan söylemeyi kes artık. Kes. O gün çiftliğe geldiniz. Karımı merdivenlerden aşağıya attınız. Bunu çok iyi biliyorum. Bugün senin yüzünden ben çocuğumu kaybettim. Ama sen çocuğunu geri aldın Melek. Sen geri aldın ama benden de 2 tane can aldın. 2 tane can. Ya sen neden bahsediyorsun? Ben sırf Arzu hamile diye şikayetimi geri aldım. Bebeği hapishane köşelerinde büyümesin diye. Yalan söylemeyi kes! Kes! Seninle birlikte benim yokluğumu fırsat bilip çiftliğe geldiğinizi çok iyi biliyorum Melek. Çok iyi biliyorum. Selim'le birlikte karımı merdivenlerden aşağıya attınız. İnkar etmeyin sakın. Sen ne dediğini bilmiyorsun. Bizi kendine karıştırma. Hani benim karıma? Hani benim çocuğum? Her şey seni... yeter artık be! Bırakın beni! Bırakın beni! Defol! Hadi gel benim üzerime yürü bir dene hadi. Selim dur tamam. Belli ki Arzu Ümit'e yalan söylemiş. Asıl yalancı sizsiniz. Bak Ümit, acını çok iyi anlıyorum tamam mı? Çok iyi anlıyorum. Ama ne çocuğunun ne de Arzu'nun ölümüyle Melek Hanım'ın hiçbir ilgisi yok anlıyor musun? Hiçbir ilgisi yok. Yani bir kere olsun gelip de sizi çiftlik için rahatsız etti mi ha? Eğer bunu yapsaydı zaten en başından yapardı. Bak Melek Hanım'ın tek derdi kızıydı anladın mı? Tek derdi kızı. Ben sadece Arzu'nun bana dediklerini söylüyorum. Ama artık bir önemi yok. Giden gitti. Arzu benim ailemdi ya. Ama artık yaşamıyor. Şimdi ben yapayalnızım. Bak Ümit, Arzu'nun o uçurumdan kendini nasıl attığını bizzat kendi gözlerimle gördüm. Jandarmadan kaçıyordu. Köşeye sıkıştığını anlayınca attı kendini. Ya ona kimse atla demedi anlıyor musun? Kimse onu zorlamadı bunu. Zaten o sırada Melek Hanım da Elif'le birlikte evdeydi. Anne kız kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Zaten haberi de ben verdim. Bak, inan biz böyle olsun istemedik. Kimse de istemedi. Eğer Arzu teslim olsaydı
İşler bu raddeye gelmez. Melek, kızım iç bakayım şunu. Korktun yavrum. Zeynep, ne yapıyorlar orada? Konuşuyorlar işte, ne yapacaklar abla? Biraz daha sakinleşmiş gibi ama. Yüreğimize indi vallahi birdenbire. Sen iyi misin abla? Biz hep böyle mi olacağız ya? Şimdi Ümit'ten mi kaçacağız? Onun korkusuyla mı yaşayacağız? Allah'ım sen yardım et ya. Abla bak düzelecek her şey. Hem Ümit Arzu gibi değil. Kimse Arzu gibi olamaz zaten biliyorsun. Ya Zeynep geldi evimizi bastı bizim. Benim üzerime yürüdü. Melek, kızım Zeynep haklı. Ümit şu an çok sinirli. Yüreği yanmış, kaybı var. Arzu bizim düşmanımızdı ama onun da nihayetinde karısıydı. Arzu'nun ani ölümü onu çok sarsmış belli. Hele şimdi yüreğindeki ateş bir soğusun. Aklı selim düşünmeye başlasın. O da o zaman pişman olacak. Bak kızım göreceksin. Elif'e bakayım korkmuştur yukarıda. Ben bakarım abla. Bak Melek Hanım her zaman Arzu'dan uzak durmaya çalıştı. Peki Arzu ne yaptı? Her seferinde peşinden gitti. Sen de biliyorsun zaten bunları. Atölyeye girdi, işinden etti. Daha birkaç hafta önce bu eve gelip kendisini zehirlediğini söyledi. Yani her seferinde vicdanlı davrandı. Ya sırf bebeğinizin geleceği için şikayetini geri çekti. İnanabiliyor musun? Buna inanabiliyor musun? Böyle bir insan çiftlik için masum bir bebeğin canına kıyabilir mi sence ha? Ha? Kıyabilir mi? Melek onun çocuğunu öldürdü diye Arzu Elif'i kaçırdı. Anlıyor musun? Arzu bana böyle söyledi. Ya öyle bir şey olabilir mi Ümit? Arzu defalarca Elif'i kaçırmaya çalıştı. Ona zarar vermeye çalıştı. O zaman hangi bahaneye sığındı? Ümit bak bizim her şeyden haberimiz var. Elif'i Melek'e getirmek için Arzu'yla kavga etmişsin. Bunlardan haberimiz var. Elif bize her şeyi anlattı. Bak Ümit, şu an yüreğinin acısıyla böyle davranıyorsun. Lütfen sakin kafayla bir tekrar düşün. Olmadı. Gene bizi hatalı görürsen gel. Bak ben buradayım. Bütün sorumluluk bana ait. Bir hesap sorulacaksa Melek Hanım'dan değil. Gel, hesabını benden sor, tamam mı? Abla, Elif iyi sen merak etme. Ben boyama kitabı falan verdim, ona oyalanıyor. Zaten durumdan da bir şey anlamamış. Gitti mi o? Gitti. Merak etmeyin. Abla sen iyisin değil mi? İyiyim. Nasıl oldu birden anlamadım ki. Kapıyı açmamla daldı eve. Yani ben de ne yapacağımı şaşırdım. Kafasında bizi suçlu bellemiş.
Karımın ölümünün müsebbibi sizsiniz diyor. Başka da bir şey demiyor. Elif nerede? Odasında boyama yapıyor. Bir şey anlamamıştır inşallah. Yok yani sesleri duymuş tabii. Bana sordu. Ben de öyle geçiştirdim. İyi yapmışsın. Peki hep böyle mi olacak ya? Biz şimdi Ümit'ten mi kaçacağız? Yani hep böyle diken üstünde mi yaşayacağız bundan sonra? Ben bir daha geleceğini sanmıyorum. İçiniz rahat olsun. İyi de nasıl bundan bu kadar emin olabiliyoruz ki? Endişelerinizde haklısınız. Ama konuştuk. Arzu'nun ölümünden bizi sorumlu tutmayacaktır. Bilmiyorum. Ben yine de bu konuda hiç rahat değilim. Allah'ım sen büyüksün. Her gün bir sıkıntı, her gün bir huzursuzluk. Ne zaman dağılacak bu üzerimizdeki kara bulutlar? Hakkımızda hayırlısı olsun. Korkmayın Ali Hanım. Ben bir daha böyle bir şey yaşanacağını sanmıyorum. Sonuçta o da Arzu'nun kurbanlarından birisi. Doğru. Orası öyle. Haklısın Yusuf abi. Acısından delirmiş gibiydi zaten. Ne söylediğinin farkında bile değil. Evet. Sonuçta o da yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlayacaktır elbet. İnşallah. İnşallah. Hanımlar, Melek'i ancak siz ikna edebilirsiniz. Hadi gözünüzü seveyim. Ne yapın edin ikna edin şu Melek'i dönsün atölyeye geri. Yani biz de dönmesini çok istiyoruz. Çok hissediliyor yokluğu ama yani size de söylemiş işte gelmek istemiyormuş. Ya, o yüzden siz gidin bir konuşun diyorum ya ben de. Şimdi o bana tepkili. Yani ben ne desem geri teper. Siz gidin. Onun arkadaşısınız. Nasıl bir dille konuşulacağını daha iyi bilirsiniz. Ya konuşuruz tabii ki de yani Melek abla kararını verdiyse fikrini değiştirmek de biraz zor. Yani ben ümitli değilim açıkçası. Yani Cevahir Bey ne dese haklı. Bir şey diyemeyiz. Aysel, her kulun hatası vardır. Biz hatamızı bilmesek ayağına kadar gitmezdik herhalde. Ya gidin bir de siz deneyin şansınızı. İyi peki gideriz. Ha, bir dursanıza bu Melek'in bu aralar bir yatılı misafiri falan mı var? Bilmem neden sordunuz ki? Ya geçen gittiğimde bir bayan ilişti gözüme de dedim acaba akrabası falan mı? Hani merakımı celbetti o baktan. Ya vallahi hiç bilmiyoruz. Yani bize hiç bahsetmedi. Nasıl biriydi ki? Öyle bir bayan işte. Neyse gidince görürsünüz zaten. Hadi ben tutmayayım sizi. Hadi kızlar göreyim sizi. Tamam ilk fırsatta hemen gidip konuşacağız. Ya ama dönmezse kabahati bizde aramayın lütfen. İnşallah döner. İnşallah. Öyle bir bayanmış. Su perisi, su. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün çoğalıp büyür.